Herkes Nokia'nın akıllı telefon trenini kaçırdığı için ya da Steve Jobs'un 2007'de sahneye çıkıp dokunmatik iPhone'u tanıtmasıyla bir gecede yok olduğunu sanır. Ama bu koca bir yalan. Nokia dokunmatik ekranları veya geleceği görmezden gelmedi, tam aksine bu teknolojiyi herkesten önce icat etti. Gerçek hikaye, bir darbeyle değil, kendi içindeki korku, yalanlar ve endüstriyel kıyım makineleriyle nasıl yıkıldığının hikayesidir. Apple 2010'da iPad'i tanıtıp dünyayı sallamadan tam 9 yıl önce, yani 2001 yılında Nokia'nın gizli laboratuvarlarında çalışan özel bir ekip vardı. Bu ekip 10 inç boyutunda dokunmatik ekranlı dahili Wi-Fi bağlantısı olan Opera tarayıcısına ve e-posta sistemine sahip tamamen çalışan bir tablet üretti. Kod adı M510 olan bu cihazdan seri üretim bandında tam 1000 adet imal edildi. Cihaz her şeyiyle hazırdı. Peki ne oldu biliyor musunuz? Nokia üst yönetimi pazar araştırmalarına bakıp "İnsanlar böyle bir şeye henüz hazır değil" dedi ve projeyi seri üretime geçişe 45 dakika kala iptal etti. İşin daha çıldırtıcı kısmı, üretilen o 1000 adet çalışan tabletin neredeyse tamamı fabrika ortamında dev endüstriyel kırıcılara atılarak hurda haline getirildi. Nokia, geleceği 9 yıl öncesinden icat etmiş ama kendi elleriyle yok etmişti. Peki dünya iPhone ile tanıştığında Nokia yönetimi gerçekten ne yapıyordu? Dışarıdan bakıldığında özgüvenli görünen o dev şirketin içinde aslında akıl almaz bir korku imparatorluğu hüküm sürüyordu. Akademik araştırmalar Nokia'daki çöküşün asıl sebebinin yöneticilerin birbirine söylediği yalanlar olduğunu gösteriyor. Üst düzey yöneticiler o kadar agresif ve bağırıp çağıran tiplerdi ki, alt kademedeki mühendisler ve orta düzey müdürler kötü haber verip kovulmaktan ölesiye korkuyordu. İnanılmaz ama gerçek. Mühendisler, şirketin mevcut işletim sistemi Symbian'ın iPhone karşısında ne kadar yetersiz kaldığını saklamak için sunum grafiklerindeki veri noktalarını elle sağa kaydırıp yönetimi kandırıyorlardı. Şirketin tepesindekiler kendilerini kandırırken alt kademe facianın yaklaştığını biliyor ama koltuğunu kaybetmemek için susuyordu. Nokia mükemmel telefonlar yapıyordu. Üzerinden kamyon geçse kırılmayan, pili bir hafta giden efsanevi donanımlar üretiyorlardı. Ancak dünya donanım çağını kapatıp yazılım çağını açmıştı. Nokia'nın Symbian adındaki işletim sistemi yıllar içinde yazılan yamalarla o kadar karmakarışık bir kod çöplüğüne dönüşmüştü ki, Apple'ın birkaç haftada eklediği basit bir özelliği Symbian'a entegre etmek tam 22 ay sürüyordu. Şirket içi bürokrasi o kadar hantaldı ki farklı departmanlar birbiriyle rekabet etmekten dışarıdaki rakiplere odaklanmayı tamamen unuttu. Son öldürücü darbe ise 2010'da geldi. Elop, çalışanlara gönderdiği yanan platform başlıklı e-postada Nokia'nın mevcut tüm yazılım projelerini bir gecede çöpe attığını duyurdu. Ancak henüz ellerinde hazır bir alternatif yoktu. Kendi gemilerini yaktılar ve Microsoft'un o dönem emekleme aşamasında olan başarısız Windows Phone sistemine bel bağladılar. Bu hamle Nokia'nın geride kalan son sadık müşterilerini de doğrudan Android ve Apple'ın kucağına itti. Bir dönemin küresel pazarının %40'ından fazlasını tek başına yöneten teknoloji devi, kendi CEO'sunun kararıyla adeta intihar etmiş oldu. Özetle Nokia'yı rakipleri batırmadı. Nokia'yı kendi kibri, korku kültürü ve şirket içindeki yalanlar yok etti. Dev markaların ardındaki bu gizli kalmış hikayeleri ve kimsenin anlatmadığı gerçekleri kaçırmamak için kanala hemen şimdi abone ol ve aramıza katıl. Bir sonraki karanlık dosyada görüşmek üzere.